Evet, Artı 15'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Trafik cezası yemişiz. Hız limiti 50'ymiş, 80'le geçmişiz. Sağ olsun. Trafik İdari Emniyet Müdürlüğü bize 6.000 TL kadar bir ceza hak görmüş. Ödeyeceğiz, yapacak bir şey yok. Anlık dikkatsizlik. Umarım herkes trafik kurallarına uyar. Ciddi manada diyorum bunu. Önemli. Uyacak önemli mısın? Bundan sonra uyacak mısın? Ya daha çok dikkat edeceğime emin olabilirsin. Büyük ihtimal orada hız limitini görmemişimdir. O yüzden geçmişimdir. Yoksa böyle bir hata yapmam. 50'de nereye 50 ile gidilmiş. 80 ile gitmişiz. Olur. Martı ile gidelim. Nazarlık. Sana da mı 50? Bana da mı 50 dedik. Bana da 50'ymiş. Öyle bir sıkıntı Acaba oldu. daha yüksek hızda mesela geçsen ceza Daha fazla ceza artar büyük ihtimal. Bilmiyorum, onun hakkında bilgine. Bu arada şöyle bir şey var. Mesela bunu X kişisi söyledi diyeyim. İsim vermeyeyim. Mesela bu EDS'den 80'e değil 180'de geçseydim ceza yemeyecekmişim mesela büyük ihtimal. Algılamıyor yani. Aynen. Yani büyük ihtimalle az hızlı gitmekten... Yok, tabii ben o yüzden mi ceza yemedim acaba? İşin şakası tabii ki de yani bu trafik kuralları bizim için var zaten. Hepimiz için var. O yüzden biz de uymak zorundayız. Ben de eşekliğim bu. Hatam. O yüzden daha dikkatli olacağım. İyi ki de bu cezayı yedim. En azından bana belki de bir farkındalık, daha fazla bir farkındalık koyar. İnşallah işe yarar hocam. Küçük bir kamu spotundan sonra. Şimdi bugün itiş yapacağız. Sen benimle yapacak mısın? Yaparım ya. Sarmaz abi. İnkline falan yapacağım. Yapar Tamam, mısın? sıkıntı yok. İkinci yetişim zaten benim ya. Tamam. Problem yok. Eski usul bir itiş antrenmanı yapacağız. Artı Messi bırakmadan önce yaptığım gibi ilk başta incline press yapacağız. Sonra normal düz bench press yapacağım. Sonra fly yaparız belki. Sonra belki dips yaparız. Serbest mi yapacaksın bunları? He. Oo, çok böyle bir korkuttu beni. Hardcore. Kanka artık ona döneceğim. Eskiye bir gidiş yapacağız. Olabilir. Ama senin çok iyi ya. Eskiden o hareket romların falan zaten çok oturmuş ya senin. Ben de çok yok. Mesela incline bench press yok benim lügatımda. Sevmiyor musun? Normal bench press çok uzun süre yaptım biraz daha ama incline bench Açık konuşayım. Incline yapmamın sebebi ne biliyor musun? Asıl olarak. Kanka bak. Simit meşine gidiyorum, tamam mı? Evet. Sik gibi oturamıyorum, alamıyorum falan, böyle garip hissediyorum. Bar küçük geliyor, kurulamıyorum falan. Ondan sonra mesela dar geliyor. Mesela makineye geçiyorum, makine dar geliyor. Hareket yolu güzel gelmiyor. Ya bir de boyum uzun ya, uzunlarım uzun. O yüzden en iyi gerçekten böyle benim için hani serbest ağırlıktaki kurulduğum kadar rahat hiçbir şeyde kurulamıyorum. Şimdi mesela onda istediğim kadar geniş tutabiliyorum, istediğim yere indirebiliyorum. Anladın mı? Ama zaten senin hareket formunun çok kusursuza yakın yani. Videolarda falan izlediğin zaman da görüyorsun. Ben yapamam muhtemelen öyle. Ya işte, ama deneyeceğim bugün senin için. Benim asıl zaten Abi hafif ama hissede hafif ama hissede yaparız. Asıl şey yapmamın sebebi bunlar ya gerçekten. Hani mesela güzel bir incline bir pres makinesi olsa böyle full hissedebildiğim geniş. Mesela var aman okuyayım. Atıyorum dar geliyor. Aman üstte vur. Bir şey oluyor. Hani bir sıkıntı oluyor sürekli. O yüzden bence benim için ben daha bunları böyle daha iyi görüyorum. Özellikle de o son Artı Messi kesmeden önce 1-2 aylık dönemde yapıyordum zaten incline presle düz pres. O dönem ciddi manada iştahım çok yoktu ama iyi büyüyordum yani. İyi gelişiyordum, iyi hissediyordum o son bir ay falan. Sonra tabii iştah derken kestik, idmanları da değiştirmiştik. Şimdi tekrardan öyle yapmaya çalışacağım. Kilo 135. Allah'ın izniyle sabah 135 çıktık hocam. Çok iyi. Çok artmıyor. Peki 180'ler 180, 210, 220. Abi işte Leste başladık ilk haftalarda 180. İşte şimdi o sezon Artı Messi başladı, ilk haftalarda 170'i görürüm büyük ihtimalle. Üçüncü haftanın ikinci günü 180'i görürüm büyük ihtimalle. Sonra geri kalan yarısı 175. Bence sen hiç söylemedin bence. Şunu bence gene net bir şey söyle. Ya senin hayatın boyunca görebileceğin maksimum kilo kaç olur sence? Yani ya ben sanmıyorum. Ben sağlıklı bir şekilde bence 160'lar falan yani o civar. Ben yani, maksimum. Aç karnına max 160. Bak ben aç karnına maksimum görebileceğim kilonun 160 olabileceğini düşünüyorum. Evet ama çok uzun vadede yani. Tabii ki de çok sağlıklı bir de şöyle şimdi insanlar anlamadığı şu var değil. Şimdi ben mesela atıyorum 153'ü gördüm, tamam mı? Evet. O 153 değil işte, anladın zaten mı? Oradaki yani ben mesela atıyorum 145 başlamıştım. Bundan önceki Artı Messi. 145 başladım. 153 falan hani olduk. Ama ben orada kas falan inşa etmedim adam akıllı zaten. Yani öyle 10 günde 20 günde aldığınız kilonun yani kas falan olduğunu sanmayın. Zaten ilaca başladığınız zaman su, karbonhidratı arttırdığınız zaman su. Ya, su ve yağlanıyorsunuz, başka bir şey değil. Böyle çok hızlı kas kütlesi kazanmıyorsunuz, öyle her hafta 1 kilo kas kütlesi almıyorsun. Çok şanslıysan haftada böyle 0.4 kilo, 0.5 kilo, 0.3 kilo koya ilerlemen lazım. Zaten ben hani
hastalandım direkt 140 kilo oldum. Tabii ki o kadar düşmez. Bir de şöyle bir şey var bence. Hani eğer ondan önceki süreçte bir şey inşa edip ilaçsız ya da kalorisiz bir şey inşa ettiysen onun doluluğunu alabiliyorsun tekrar geldiği zaman. Yani o kilonun artışına çok büyük sebep olabiliyor. Yoksa onun Şey diyorsun değil mi sen? Ya mesela yarıştan çıktın çok kilo alıyorsun ya rebound mantığı. Aynen. O. Ya da mesela uzun bir süre ilaçsız geçirdin. Kasa hasar verdin belki bir miktar ama ilaç olmadığı için o kadar dolduramadın adeleyi. İlaca giriyorsun bir anda mesela tekrar bir kilon bir hızlı artabilir ama onun bir noktadan sonra zaten ulaştığın pikten sonra çok yavaş gitmesi lazım. Ya benim gördüğüm şu, şimdi bir peak'e ulaşıyorsun ya. Evet. O peak'in oturması için orada bir 2 ay falan durman lazım yani. Hani Bence de böyle mesela sen kesinlikle. atıyorum 127-128'de şu an Evet, 1-2 kaldı. aydır gidiyorsun Evet, ya. kaldı, Mesela aynen. o senin artık oturdu base'in yani Evet, anladın evet, mı? net. Ya mesela atıyorum bu ileride 135 olur, 135'te öyle 1-2 ay Evet. yersin yemezsin takılırsın, 134 Net olur. olursun, 136 olursun falan gider Hep gelir. böyle oldu bence. Hep böyle oluyor yani öyle bir anda çıktığın kilolar ben 155'im lan demek de olmuyor yani. Orada zaten bir geçirmen lazım, oranın bir şeyini alman lazım yani, tadını alman lazım o yüzden yavaş yavaş olması daha mantıklı. Yavaş yapabilecek miyiz? Ama yani bence artık gerekli tecrübe edindin yani. Bir önceki sana çok büyük tecrübe oldu. Aynı hatayı bir daha yapacağını düşünmüyorum yani. Yok aynı hata. Yapılacak bir şey değil zaten ya. Bir de öylesi keyifli de değil. Şimdi mesela işte tecrübe atıyorum ağır olduğun zaman idmanın aslında daha iyi olacağını sanıyorsun değil mi? Ama halbuki fit olduğun zaman idman daha iyi oluyor. Şimdi şöyle buradan kastım ne? Sen atıyorum aldığın 10 kilo. Ne oldu lan Serkan? Ne anlatıyorsun diye baktım. YouTube'dan izlersin onu. Atıyorum aldığın 10 kiloyu ne diyordum amına koyayım ya? Seni sikeyim çocuk. Aldığın 12 idmanda işe yarayacak. İşte atıyorum mesela 155 olmak yerine sen fitness seviyeni koruyarak 145-150'lerde kalsan ya da daha aslında daha verimli antrenman yapıyorsun. Önemli olan oradaki fitness seviyesi de çok önemli. İşte nabzının çok fazla atıyorum artmaması yani sağlıklı olman gerçekten idman kalitesini artır. Yani mesela sen 155 iken belki daha ağır kilo kaldırmıyorsun ya da daha verimli antrenman yapmıyorsun. Tam tersi. O şekilde çıktığın bir 155 senin antrenman veriminden alıyor. Yani şu an ben attığım her bacak idmanından kat ve kat daha keyif alıyorum ve daha eforlu yapıyorum. Yani failure'a daha fazla gidebiliyorum. Daha fazla set yapabiliyorum. Daha iyi recover olabiliyorum. Haliyle bu ne demek? Daha hızlı, daha fazla gelişim, daha fazla kas kütlesi demek. Bunu sağlayan şey ne? Fitness seviyesi. Yani sürekli aktif olmam, sağlıklı Bence olmam, kilosuz şunu olmam. Ben de şöyle getiriyorum yani kesinlikle bir yerde puşlamak gerekiyor ama ya bu yemeği yiyemeyeceğim bir duruma çok getirmemek lazım kendi. Ben mesela kendim de içinde 132 idim mesela sen kestiğin zaman ben de Ramazan'da kestim. Bir 5 kilo falan düşmeme rağmen Ramazan'la birlikte birazcık hem ilacı azalttım hem de iştah da kaloriler düştüğü için bir tık o doluluğum gitti ama hani uyku daha fazla verimliydi Aynen. vesaire derken kilom ağırlıklarım hiç düşmedi ve kesinlikle çok daha net tekrarlar yaptığımı hissettim. Yani o kadar dolu olduğun zaman gerçekten antrenman verimin böyle bir kötü oluyor. Aynen. Hani sanki güçlüsün ama o gücü hani uygulayamıyorsun sanki. Ya da işte yani. antrenman hacmini koyamıyorsun yani. Belki güçlüsün eyvallah ama atıyorum bir set yapıyorsun, ikinci setin o kadar verimli geçemiyor. Tabii ki, Fazla set yapamıyorsun. Atıyorum yani etkiliyor. idmanın çok keyifli geçmiyor. Bence her türlü hani kilo artacaksa da kesinlikle hani fitness düzeyi de artarak gitmeli ya da sabit kalmalı. O yüzden bunun için de aktif olmak, kardiyolar, keza sağlık çok fazla zaten günün sonunda çok fazla kilo almamak en önemlisi. Ve ben şunu da keşfettim. Tamam bir miktar ilaca ihtiyacımız var ama çok fazlası da Yine bence rolanti şekilde hani kilom artmıyor ilacı Aynen. boostlayın değil de yani kilonu arttıracak dozajlarda böyle minimal artışlar daha mantıklı. Daha mantıklı. Yani bir anda böyle hızlı artışlar Evet, çok fazla o da yoruyor bence vücudu aynen, yani. çok fazla inflamasyona sebep olan her şey gerçekten bu off sezon dediğimiz yani durumu bence çok hızlı kesilmesine sebep oluyor. O yüzden o noktada da hani böyle gerek inflamasyon için ilaçları da dozunu bir öncekine göre bir tık daha keza zaten Kuba'yla çalışmaya başladığımdan beri de bir tık daha az alıyorum. Hatta bayağı az alıyorum ona göre. Artışı da büyük ihtimalle ona göre az olur diye tahmin ediyorum. Zaten idmanı sen bu düzeyde attığın zaman ona nazaran haliyle daha fazla gelişeceğime de eminim. Önemli olan zaten efor falan fistan. Yani ne olursa olsun belki daha az ya da fazla belki %2'lik, 3'lük, 5'lik değişkenler olabilir ama sürdürülebilir olması daha önemli bence de zaten baktığın zaman Kesinlikle yani. yani. O önemli. Mesela burada hatırlıyorsun her gün geliyorsun antrenmanın yapasın bile yok. Ağırlıktan vücudunu kaldıramıyorsun belki. Yemek bir yiyesin tane yok. head squat seti atıyordum kanka. Evet, 5 dakika değil mi? Ve 5 dakika sonra 10 dakika kendime Yok. gelemiyordum. Bacak idmanı yapasım gelmiyordu. Atıyorum artık inflamasyondan zaten yani öğün noktasında yemek yemek hiç keyifli gelmiyor. Evet, maalesef. Aktiflik yok. İdman yapıyorsun. Atıyorum 4. harekete geldiğin zaman yoruluyorsun. Cart çurt yani
sıkıntı. Pump'ın çok kötü mesela. Belki 1 kilo karbonhidrat yemeye çalışıyorsun. Evet. Ama pump olamıyorsun. Niye? Çünkü gelen nutrition'ı yani besini zaten bölemiyorsun yani onu, işleyemiyorsun. İşleyemediğin için de güzel bir şekilde zaten vücudun çok prime bir zamanda değil. İnflamasyon yüksek, stres yüksek. Haliyle bu sefer pump'ın düşük, antrenman verimin düşük. Yani sen aslında iyi bir noktadayım sanarken tam tersi Evet. biraz geriye gitsen daha iyi bir noktada olacaksın. O yüzden de bu hataları bir daha yapmamak lazım kesinlikle. Çok yüksek kilolara tabii ki de çıkılacak belki günün sonunda. Ama iyi bir kompozisyonda, iyi bir sağlık düzeyinde, iyi bir fitness seviyesine çıkmak her zaman daha benim için verimli olacağını düşünüyorum. Acelem yok zaten. Yani sikim Kilo anasını. da dediğin gibi yani çok bir önemi yok. Sadece dediğin gibi hani rakamdan ibaret olsa bu iş. Aynen. Hani her kilosu yüksek olan zaten bu sporda Aynen, başarılı sporda olurdu bütün yani. obezler. Abi, öyle bir şey kesinlikle yok zaten Evet. baktığın zaman. Bazen biz kendimiz yarışmalarda da görüyorduk yani 100 kilo olan adam da oluyor. Mesela bazen 80 kilo adam bile geçebiliyor o adamı. Evet. O yüzden çok da hani tabii ki de kiloyu arttırabilmek önemli kendi adına ama baktığın zaman gereksiz yere kendini yoracak bir kiloya çıkmanın da çok anlamı yok baktığında yani. Yani işin keyifsiz olduğu bir noktaya gelmemesi lazım bence. Kesinlikle. Bir de daha iyiye gideceğim diye aslında işte verimi öldürdüğün noktada kendini durdurman lazım. Yani daha iyiye gideceğim diye işte pushlayalım diye de tam tersi aslında aldığın verimi de öldürüyorsan hiç. İşte insan o anda çok da gözü görmüyor bazen. Tabii yani. o dönemde Yani sen işte, zaten evet. ya o dönem düşündüğün Sürekli tek şey ileriye gitmeyi düşündüğün o dönem için düşündüğün elinde tek olan şey bütün kartları bu oynamaya olacak mı, çalışıyorsun. bu yenecek mi, bu yapılacak mı? O okey. O Yani. an elindeki bütün kartları oynamaya çalışıyorsun işte genel olarak mantıklı biraz da baktığın zaman. Abi tıkandım ne olacak başka bir silah daha koyayım ortaya Aynen. işte ne bileyim. İlacı arttırayım, yemek yiyeyim. Yemek yemedim bu sefer diyorsun ki kalori tamamlayayım. Aynen, başka bir Bozuyorsun şey, mesela. başka bir şey Onlar yiyeyim. daha çok bozuyor mesela gibi gibisinden işte. O yüzden her böyle düşünmeden çok da hızlı ilerlemeye Aktiviteyi çalışıyorsun. düşürüyorsun. Cart oluyor. Zaten en büyük etkenler, ben de mesela kardiyo yapmadım o süreçte çok da fazla büyük sıkıntı yani çok gerek yok. Ya şu an mesela bak son açayım 3 günün adımlarını. Bak şu an 8K olmuş. Kaç? Bak dün 15.647. Ondan önceki gün 15.483. 18.811. O. 8.181. Bunun Yani o içinde evde yürüdük, kardiyon da var mı? tabii. Arazide zaten adım atıyorum. Full step atıyorum ya. Bir koşu bandında. Aha, değil mi? aynen. Yani Onu nasıl baktığınız yapıyorsun? Eline mi alıyorsun? eğimi hiç almıyorum eğimi. Şu şey lan. Ha, saatten saatten göre önce. çabuk Yani ortalama 13.000 adım falan diyebiliriz. 13.000 adım da çok iyi bir sayı benim için. Burada tutmaya çalışıyorum full. Eskiden mesela off sezonda 2000. falan. Ya 5000 oğlum 2000. Bak evim buraya 100 metre arabayla geliyordum buraya zaten. Buradan ben arabayla anladım gidiyordum. Evden çıkmıyordum. Alışverişi zaten telefondan söyle. Falan hiç sıfır. Yani sadece berbere gidiyordum kanka. Orada eve Orada gelse, arabayla o da gidiyorum. eve gelsek o eve gelecek değil mi? Yani böyle bir hizmet çok bazen oluyor. Baktığın zaman harbiden çok büyük bir hata. Yani sindirim kötü falan çok kötü yani anladın mı? O yüzden asla mesela büyük ihtimalle bu sayıların altına düşmem. Step noktasında da. Bir kere daha fazla kesinlikle pump, antrenman performansım, antrenmandaki hissiyatım her türlü daha fazla. Yani bunun da bu tarz hamlelerden dolayı olduğuna eminim zaten. Vesaire vesaire. Yani elbet bu ufak bunların hepsi zaten off sezonda normal olarak oluyor kiloyla artışla birlikte ama dediğin gibi kontrolü tutabilmek önemli. Ya zaten ister istemez o noktaya ulaşıyorsun. O dediğimiz gibi en dip noktaya ama mevzu oraya ne kadar uzun sürede gittiğin Tabii ki de, zaten. kesinlikle. Yani eğer sen oraya 10. haftada ulaşıyorsan bok yedin zaten. Oraya ulaşman gereken 24. haftada falan orada Evet. olman lazım. Demin Hani de konuştuk. O yüzden çok uzun süre yapabilmek çok kolay olmuyor Aynen. ya bence de. Ya da çok dipten başlayacaksın. Mesela benim işte yarışlardan çıktığım kurulukta falan. Hani o zaman orada mesela çok kontrollü olarak Kesinlikle. devam edebilirsen belki Kesinlikle. uzayabiliyor ama bence bir tık yağ oranın böyle biraz böyle %8'lerde onlarda falansa 24 hafta falan kür yapabilmek gerçekten çok zor. Ya çok böyle gerçekten sabırla minimal işleyeceksin. Belki haftalık kalorileri John Jevet gibi. Evet, 100 kalori, 50 kalori falan böyle belki arttıracaksın. O da- Hiç bozmayacaksın. Sürekli kardiyolar o da benim yapacaksın. istediğim ya olmaz ya. Kolay değil zaten. Çok Kolay zor, değil. çok Bir de zor. hani benim çok benlik değil. Bir de ben artık mesela kalıpları da ne bileyim kalıplara da çok girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum kanka. Mesela bak sen bunun çok büyük bir örneğisin. Kalıplara girmeye gerek yok. Ne bileyim bu böyle olur, bu böyle olur, şu şöyledir diye bir kalıp yok moruk mesela. anladın Bence mı? kesinlikle. Ya herkesin gerçekten Evet, bu evet. sporda bireysel böyle kendine ait nüansları var. Net. Ve bence o yüzden kalıplara girmeye de hiç gerek yok. Hani bu şu şöyledir, bu böyledir diye. Hani işte illa 24 hafta yapılır, illa 20 hafta yapılır, illa şöyle yapılır, illa E2 yüksek tutulur vesaire vesaire gibi kalıpları da artık mesela yavaş yavaş böyle gerçekten hani o noktada da şey yapmaya başladım. Yani herkesin kendi doğrusu oluyor. Kendi tecrübeleyip deneyimlemenin verdiği tadı ve efektifliği hiçbir şey vermiyor.
Sen de mesela o noktada mesela Furkan der bana bu yarıyor. Şunu yaptığım zaman şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben böyle yapıyorum. Fix mesela bana söylese bana çok mantıksız gelir mesela. Ya da ben de aynı etkiyi almayacağım şeylerdir. Ama işte işin bireyselliğinde ya da otantikliğinde herkesin kendine ait bir şey yolu var yani. Yol belki aynı yere çıkıyor herkeste ama yollar farklı ya. Belirli net doğrular var zaten. Kalıplar bu sporda var ama kesinlikle temeller eyvallah ama hani böyle yani işte şunu mu yiyeyim, bunu mu yapayım, şunu şöyle mi yapayım, şu şöyle mi, şunlardan şu an böyle mi den ziyade bence deneyimleyip bir şeyleri görmek, anladın mı? Yani idman öncesi öğünü kaçta yiyeyim? Bir saatte sindiriyorsan buram bir saat önce. 2 saat önce sindiriyorsan ben mesela 3 saatte sindiriyorum. O yüzden 2,5 saat önce yiyorum. Bu adam 1 saatte sindiriyorsa bu 1 saat önce yesin. Yani illa ben sana 2 saatte ye dedim diye 2 saatte yemek zorunda değilsin yani. O yüzden bu kadar bir de basit bir şey deneyimlemek varken gidip böyle kalıplara girmek. Bu çok basit bir örnek oldu. Bunun gibi birçok şey var. Hem işin ilaç kısmında hem beslenme hem antrenman kısmında. O yüzden gerek olduğunu düşünmüyorum böyle kalıplara girmeyi. Kimseden de bir şey yapmak için izine de ihtiyacınız yok. İşte ne bileyim meyve yemek için de bizden izin almanıza gerek yok yani. Ya bence meyve yemek istiyorsan ye ama şunu söyleyeyim bence. Abi ne olursa olsun biz de bak ben de çok yaptım. Hani o 5 dakika öğün kaçmasın diye üniversitede dersten çıktığımı bile hatırlıyorum ama bu spor gerçekten nasıl en mantıklı şekilde yapılabiliyor musun? Bence kendini rahat hissettiğin orada, stresten olabildiğince uzak olduğun, vücudunun, kafanın, her şeyin böyle olabildiğince stresten sürdürülebilir olduğu zaman. Yani yapmak isteyerek yaptığın durumda her türlü. Yani mesela 6 öğün ben mesela şunu hata yapmışım ya diye düşünüyorum mesela son off sezonda. Abi 6. öğünü yiyeceğim diye mesela uyuyamadığım dönemler mesela bana artı yerine eksi yazmış ya ben bundan net eminim. Ben 6. öğünü yemeyip kaloriyi düşüp bak son öğünün kalorisini düşürüp onun yerine 2 saat fazla uyuduğumda daha iyi verim alıyorum ya net yani bu konu anladın mı? Onun yerine o mesela 6. öğün çıkarıp 5 öğüne dağıttı. 5 öğünde mesela belki kalori aynı yani son öğünün kalorisi çıkmış olduğu halde 2 saat fazla uyuyorum çok daha iyi hissediyorum. Hem antrenman olarak hem günlük direnç olarak yani ne bileyim hani böyle gerçekten çok da kasmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Yani ben de yaptım herkes yaptı. İlk başlarda bu kadar bilgi yoktu şey yoktu. Abi bize diyorlardı ki ben ilk başladığım zaman şey bile dediler ya bu pirinci tavuğu haşlayacaksın tuz yağ yok bunu böyle yemezsen kasın olmaz dediler. Hani olmaz dediler ya adam bunu dedi bana. Kas büyütemezsin dedi. Ben gittim bir gün yaptım evde anneme dedim anne dedim buna dedim yağ su hiçbir şey koyma dedim. Ben bunu böyle yiyeceğim. Bir yaptı kadın ben dedim bunu yiyemem mümkün değil. Yapmıyorum o zaman spor. Sonra tabii ki de biraz anne tereyağı koy dedim ufak tuz at dedim öyle yedim. Bak yapmıyorum spor dedin ya o çok doğru bir şey. Şimdi şöyle mesela bu işte insanların zaten mesela sürekliliğinin kaybolmasının sebebi de bu kanka. Kesinlikle. Yani mesela atıyorum bir şeyleri böyle sürekli kusursuz, mükemmel, eksiksiz. Tabii. Mesela yeni bir şey görüp ya iş aslında çok basit yani 50 yıldır aynı belki de ama işte pazarlama, carçurt birçok böyle işin kılçığı, cinciği çıkıyor ama işin temeli çok aynı ama insanlar bu tarz detaylara takıldığı için işin temelini yapamıyorlar yani anladın mı? Tabii ya bir şey söyleyeceğim. Yani baktığın zaman çok basit ya. Yemeğini yiyeceksin dayıcım. 3'e mi bölüyorsun, 4'e mi bölüyorsun, 5'e mi bölüyorsun? Böl, tamam mı? Antrenmanı yap, ağırlığını arttır, bitti ya. Aslına bakarsan bu gerçekten. Evet. Ben şunu çok gördüm, çok örneğin. Kendim arkadaşlarımda da gördüm, öğrencilerimde de gördüm. Abi bu şeyi çok fazla böyle sorup çok fazla böyle kafasını karıştıran adam yapamıyor abi. Yapamıyor, yok aynen. abi bu işte birazcık düz olacaksın ya. Evet. Yemeğini yiyeceksin gerekirse, dinleneceksin, antrenmanını yapacaksın, bitecek. Evet. Abi öğrenmen gereken şeyleri zaten araştır, oku, öğren ama abi bir onu deneyeyim, bir gün bunu deneyeyim, bir gün şunu deneyeyim, bir gün bunu deneyeyim. Abi böyle mi, öyle mi? Yok abi o zaman hem verim alamıyorsun hem de sürekli kafa karışıklığı içinde ne yapman gerektiğini net emin olamıyorsun yani. Sabah içtiği suyu bile soran adam genelde yapamıyor. Çünkü bu kadar detaylarda döndüğü zaman işin temelinden çok uzaklaşıyor ve analiz etmekten gerçekten aksiyon alamıyor bunu. Bu çok gerçekten çok olan bir şey. O yüzden bence de analiz böyle sürekli her siki analiz etmektense o mu doğru, bu mu yanlış, şu mu doğru. Dene abi ya. Dene. İdmandan önce çilek ye mesela. Kötü mü hissettin? Yeme bir dahaki sefere. Anladın mı yani? Yeme kanka bitti. Günlük alman gereken senin protein atıyorum. 1 kilo tavuksa 4'e böl. 4 öğünde ye. Evet, ha, vaktin varsa 5'e böl. 5 öğünde ye. Kesinlikle. Çok yani, önemli detaylar. Ya, aynen kesin. Mesela gece 1 ile gece 6 arasında önlüyorum diyor. Aynen mesela ya Ahmet gece 1 ile gece 6 arası yiyor mesela. Aynen. Mesela o konu mesela. Hocam ben gece diyor çalışıyorum diyor. Mesela kas yapabilirim. Ya yaparsın niye yapamazsın? Niye yapamıyorsun? Niye yapamazsın? Sabah uyu. Ben Ramazan'da da mesela hep full ters döngü. Sabah uyudum. Ne fark edecek ya? Günlük aldığın uyku vücudunu dinlendirsen gerek yok. Aynen. Ne zaman uyudun, ne zaman kalktın. Ya bir de mesela sabah kalk sabah diyorum öğlen 5'te kalk ki kardiyo yap. Yap dayıcım ya ne olacak vücudun onu bilecek yani. Senin önüne bir işin yok. Ya ben bile mesela ne bileyim Hadi Çopan
olsa bu detayları düşünsün, tamam mı? Tabii ama zaten oraya gelene kadar Ya o da o- belki bir tık düşündü, o da sonra salmıştır. Aynen. Ya ciddi söylüyorum bak. Ben Ama hani işin böyle artık %2'lik, 3'lük kısımlarını düşüneceğin zaman bence şu an değil yani. Bak ben sana şunu söylüyorum, ben kendi adıma şu an bak artık profesyonel olarak yapmaya çalıştığım bir spordan bahsediyorum. Ben kendimi bu kadar kasmıyorum. Bak öncesinden daha az var. Çünkü şunu düşünüyorum, abi şu an benim o kadar ufak bir sıkıntıya soktuğum şey beni daha çok strese sokuyor. Gerek yok diyorum ya. Aynen. Ha bak çok tecrübe ettim. Yani tamam eyvallah olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum ama abi bir şey olmadıysa kendimi de böyle ama bu nasıl olmaz ya, bunu yemem lazım şu an. Hani antrenman öncesi önde ananas mesela, anladın mı? Ya da sonrasında ananas yemem gerekiyor. Ulan ananas bulmaya çalışmıyorum sokaklarda 5 saat, anladın mı? Ya çilek varsa çilek de yiyorum ya da X varsa başka bir şey. Öğünü mesela değiştiriyorum. İlla bu olacak diye bir şey yapmıyorum ya da ne bileyim farklı bir şey. Yani bunları ufak ufak rölantilerim. Kendimi olabildiğince rahatlatmaya çalışıyorum yani işimi yaparken. Kesinlikle kanka ya. Adaptasyon budur zaten. Evet. Yani böyle gelen koşula adapte olmak budur. Bir gün uyanırsın, evde ananas bitmiştir. Ananas bozulmuştur. Yani gidip Tabii. de krizlere girmeye, Tabii kafayı ki hiç yemeye gerek gerek yok. Eldekiyle adapte olacaksın. En iyisi zaten işi sürdürülebilir kılan şeyler bunlar yani. Adaptasyon. İş analiz etmektense aksiyon almak her zaman daha fazla sonuç verir abi. Temeller bence 50 yıldır 100 yıldır bu iş aynı zaten. Şu an tabii böyle yeni şeyler çıkıyor ama işin temeli genelde aynı. Zaten sıkı çalışan her türlü karşılığını alıyor. O yüzden bir şeyleri analiz edip mükemmel suyun pH'ine bile bakmayın amına koyayım yani gidin için yani. Neyse. Baktım işte. Yok moruk öyle şeyler de var ama. Yok alkali su Bir yok. ara evet, sikali su, bana bir şey. demişlerdi, ben dedim onunla mı uğraşacağım? Bak yüklemede bile bana dediler ki pH bir meğer şeysiz su sikerim bul dediler. anasını dedi. Ya Ben dedim pH ki ne yok olacak ya. ya dedim. Ya ne bileyim pH nedir dayı ya. Bir pre-workout hazırlayalım. Ben yerim ama. Bundan mı çaldın? Yani Evet. son gün geldi zaman. Şimdi piremizi hazırlıyoruz. Ben bunu bayağı önceden Güzel bir tişmanı yapacağız. Ben de senin yeni sponsor olmuş abi. Poşetimizi açalım bakalım bize Annemiz neler oldu. annemiz neler hazırlamış. Sıfır bir Tiger's Blood var. Evdeki bitti. Şurada görmemeniz gereken bir şey vardı, bunu kaldırıyorum. Görmemeniz gereken birkaç bir şey daha var. Bir şey daha alalım. Yuttum bir şey daha. Yapma onu yapma. İçinde de yok mu amına koyayım? Ya kim bulacak oğlum onu? Vereyim mi? Ben kaşık kullan ölçek kullanmayı unuttum ya artık. Bir tane attık. Bir tane daha attık. 2. Al lan şu sende kalsın. Senin tercihin portakaldan yana. Portakal mı o neli? Evde ondan var. Nedeni varsa ondan yana bak. Hydroprime. Tercih Furkan abinin yap. Dayı bunu ağzını kapatmıyorum. Elden ele. Hydroprime. Ha sen de mi içtin? Kaç ölçek? Ver atayım hemen. 4 5. Evet. Şimdi bunu bir tane falan alıyorsunuz. Bunu bir tane almayın beyler. Çünkü bunun zaten sıvı olan formlarının şeyi daha fazla. Ama bu toz olan da %100 olmuyor. Eminim. O yüzden pardon içinde %100 gliserol olmuyor yani. O yüzden bir tık fazlamız hızlı alabilirsiniz. Elektroblend var bir ölçek. Elektroblendimizden de bir ölçek attık. Pampımızı garantiledik. Ahmet'im bu senin olsun. Sağ ol abi. Gerçekten lazım. Evet kafein. Bir tane kafein kıracağız buna. Zaten yeteri kadar kafein aldık. Bir tane kafein. Bak bunu aşağıda bıraksaydın. Sonra görmemeniz gereken gizli karışımdan Ha? İkinci hocam. 2 tane alacağız. Bir de gelmeden Bence onu içme. Onu içme. tadafinil aldım 5 mg. Bence bunu içme. Onu sonra içersin. Bu sıralar idmanlarda deniyorum. Ya Evet, şimdi mikrofonu değiştirdik. Mikrofonlarımız, rodlarımız bizi terk etti. O yüzden Enes'in mikrofonunu aldık. Emekler rodlara elveda. Isındım. Onlar Enes sevmiyor ama. Onlar Enes sevmiyor ama bu kanal Enes sayesinde yürüyor. Simit yapıyoruz. Simit diyorum Allah söyletti. Hint'ten yapıyoruz. Birazcık ısındım, sırtımı ısındırıyorum genelde. Özellikle upper back'im ne kadar iyi ısınırsa o kadar iyi pede kuruluyorum. Daha iyi bir konum alıyorum. Kilo arttıkça otistikleşme artıyor biliyorsunuz. Kanalın otistiklik düzeyi artıyor. Büyük ihtimalle 140'larda falan %60 otistik düzeyine ulaşırız. Furkan Kaplancan'ı şu aletten çıkardık sonunda. Evet. 1,5 yıldır burada amına koyayım. Kamp kuruyor artık. Ama onun sayesinde büyüdün. Evet fena bir hareket Bu değil arada ya. Furkan'ın açık ara 3 senedir tanıyorum. Göğüslerinin en çok geliştiği dönem. Evet, Ve sadece bir harekete bağlı kaldı ve onda sadece güçlendi. Yani hep aynı antrenmanı yaptım diyelim ve Ve güçlendi. takip ettim evet. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Seçeceksin, yiyeceksin, güçleneceksin bro. Bir de daha az antrenman yaptım. Aynen çok
Less is more. Less is more bro. Ya bu 4 plaka falan yapacak kesin. İyi lan. 4 plaka falan yapacak kesin ya. Eski gücümüz ya. Eski gücü. Sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten. Ya ben... Tamam eyvallah. Panatta, scatta, socotto. Bence ben bununla yapacağım. Çıkar bana bunu. Chest fly. Ama şu ikisinin yeri bir ayrı amına koyayım ya. Bunun için bir yaratıldı. Ya ben bunun için yaratılmadım ama ikisinin yeri ayrı moruk. Harbi diyorum bak. Bir farklı kanka şu barbelle yapılan şeyler ya. Ya evet ama senin göğüslerin büyük biraz ya. Hani Ya- benim gibi birazcık daha baskın omuzlu olanlar, yani gerçi senin omuzların da iyi ama göğüslerini hissedebilmen çok kolay. Tabii. Ondan Tabii. sıkıntı Yoksa yaşamıyorsun. normalde birisinin bench press'te Evet. yani bu kadar çok göğüs. Ben mesela uzun süre yaptım bunu Ben yapmadım. yazmıyorum mesela öğrencilere çok. Böyle Ben de. intermediate, orta düzeylere yazmam. Ben de. Başlayan adam yapacak aga bench'i. Bench'i yapacaksın. İlk 200 kere şu barbelle haşır neşir olacaksın. Bunu buradan Ellerin bir nasıl nasır alacağız? tutacak amına. Nasırsız bodyci olmaz moruk. Elin cable'lara değmeyecek, elin demire değecek. Furkan PR deniyor. Yer denemiyorum da yüksek ama. I'm working on fine. Penny X. Sen yap ya. Ben yok oğlum o kadar güçlüyüm şu an ya. Sakatlayacağım bir zaman okuyayım sende. Neyse tamam yapabiliyorsan yap. Yani benim için yapmamazlık yapma da. Sonra kardeşim sana uyum sağlayacağım diye ben büyüyemedim deme abi. Bir, hop. Tamam ben. Bas. Yaparken kötü duruyor mu ya? Yo. Ben çok hakim değilim de yani ondan sonra. Yavaşlıkta mı gidiyorsun? O kadar yapamam ya. Çok yavaş. Ama korkuyorum biraz. Bayağıdır yapmadım ya. Yani evet biraz o şeyim yok şu an çok. Çok iyi. I'm working on fine. Penny X. Bir, çok rahat. 2, bas kanka. 3, tertemiz. 4 moruk bas. Hadi. 5 kanka çok rahat. Çok az ya. Çok rahat. Sen de gelmeyeceğim. Hadi 2 tane daha. Hadi. Ben Furkan'la ilk tanıştığım zaman gene hayvan gibiydin. Tabii canım kendime göre çok iyiydi. Bench press'te 3 plaka yapamıyordum. Yapamıyordum kanka. Ve şu an ilk line'da hiç ilk defa Evet yaptım. ilk defa. 3 Çok plakayla 7 tekrar full kontrol Gayet yaptım. iyi. Yani Yani biraz mesela üstüne düşsem 4 plakayla set atar. aynen. Ya bu bile bir gösterge mi? Evet. Mesela göğsünün o 3 plaka bench yapamadığında şu anki hali Çok arasında fark var ya. dağlar kadar fark var. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben ilk başladığım zamanlarda bile bu incline'da, bench press'te hep 40 kiloya çıkmam çok rahat oldu. Yani 40-40 şu ağırlığı. Oradan sonra hiç arttıramamıştım. Çok minimal. Böyle 42,5, Çünkü 45. sen bir de o zamanlar mesela bizim ilk tanıştığımız zamanlar böyle çok ağırlık kafasında değildi. Evet değil. Mesela hiç sevmiyordu Furkan ağır çalışmayı. Evet çok yapamıyorum. Mesela ben o zamanlar sik kadardım ama bakıyorum mesela Furkan hep böyle düşük ağırlık. Tabii squat'ta falan anasını sikiyordu da. Ya biraz göğüslerim hep benim geriden gelen bölgem olduğu için böyle hani sanki ağır çalışmak yerine hissiyatla çalışmak Anladım. daha mantıklıymış gibi geliyordu. Geliyordu. Ama tamamen öyle değilmiş ya. Çok iyi. Devam. Çok rahat. Çok rahat. Var da geldim ben. Aferin devam. Hadi 3 tane. Çok rahat. Güzel. Bunlar Ama işte belli bizim- sen dolu bunlar değilsin şu an çok. referans
Base'i belirledik. 2 ile 3. Ne olacak? Hedef bunları 3'e 4 yapmak. Yani bu attığım seti 3 plakayla, bir önceki seti de 4 plakayla atmak. Hedef. Bak. Ben göğsünü hissediyorum. Bak. Çok iyi moruk, bas. Var daha kanka. Var daha kanka. Var daha moruk. Hadi. Bas. Bas Furki. Bas, gelmeyeceğim. Bas kanka. Hadi. Hadi. Yok ya, bir anda kesiliyor. Evet. Bir anda kesiliyor amına koyayım. Güçler düşmüş. Güçler düşmüş. Acaba bir çıtır dar mı tutsam ya? Çok mu geniş tutuyorum? Evet, biraz. Ha? Biraz ama hep böyle yapıyordum. Öyle mi? Evet, hep geniş yapıyordum. Dar tutunca da çok fazla göğsüme vurmuyor. Bence de olabildiğince geniş yapmak daha iyi ya. Fetkikler yanında belki onunla denerim bir dakika. Bir de senin boyun çok uzun, omuzların falan çok Powerlifting geniş. yaptığım zaman dar tutunca daha güçlüyüm ama dar tutunca da daha çok tricepsime vuruyor. Ama zaten normal. Evet. Yani. Geleyim mi? Geliyorum, geliyorum. Hop. Let's go! İki moruk. Çok rahat. Tertemiz. Hadi beraber. 5. Hadi 6. Var bir tane daha, gelmeyeceğim. Zorla kanka. Zorla moruk. Zorla. Çıksın. Çıksın kanka. Çıkart lan. Gel. Devam. Nasıl az daha failliyordum ama gördün mü onu? O, ama kesin. Amcık beni 5 saniye tutuyordu ama itiyorum gitmiyor. Kesinlikle bu tutuş daha iyiydi kanka, kesinlikle. Evet. Bir de şöyle bir şey var şimdi bak. Böyle tuttum ya. Sanki böyle alttan. Evet, onu yapalım. Yani şundayken yapamıyorum olmuyor, onu mesela. olmaz o. Bundayken daha yapıyorum. Onu da çarptırabilmen lazım ancak. Bunda biraz şunu yapabiliyorsun. Ya dayı var ya, amına koyayım. Abi geniş tutunca daha çok şu kısımlara vuruyor. Geniş vurunca buraya vuruyor Ahmet'im. Çok iyi bir. Ağır değil mi ya? Yani. Ben biraz Ağır. hafifleteyim ya. Çok iyi değil zaten. Niye öyle oluyor? Niye öyle oluyor? Bas kanka, bas. Bas. Var daha, boz. Çok iyi be. Boz. Boz moruk. Boz. Şey izledim. Ruhi Cennet video atmış, yeni gördün mü? Oğlum onun kanal çalınmadı mı? Evet, çalınmış da yeni video yüklemiş. Nasıl? Çalanlar mı yüklemiş onu? Hayır, adam geri almış. Herif diyor ki yardım topluyor zaten videonun sonunda. Diyor ki yardım edin bana diyor, ben battım diyor bana. Harbi mi? Oğlum herifin öyle bir prodüksiyonu varmış ki akıllara zarar. Yani çok fazla insan çalışıyor yanında, öyle böyle diyor. Aylık pasif geliri yıllık mı? Aylık mı ne? Şey 75.000 dolar diyor gelir. Gitti diyor hepsi. Eski videolardan gelen 75.000 dolar falan bir gelir varmış. Ha, almışlar lavuklar ha? Yok, aktif olarak eski videolar izleniyor, hala para geliyordu diyor. Çalanlar almış onları. O paraları mı Yok, almış? şu an geleceğe dair para alamayacağım diyor. Yani adam eski videolar izlendiği için hala para alıyordu ya. Onu alamayacağım diyor. Niye? Bir seferlik. Oğlum videoları silmişler amına koyayım. Silmişler. Evet, bütün videoları silmişler. Ananı sikeyim. Tekrar yüklemiş. Tekrar yüklemiş ama hiçbir şekilde önermiyormuş YouTube'da bu sefer. Oha. O yüzden bütün gelirim gitti diyor. Buradan Ruhi abiye
Desteklerimizi yollayalım o zaman. Ne yapmamız lazım? Yardım zaten orada süper teşekkür var ya. hı. Oradan yardım istemiş. Evet. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Ama enteresan bir şekilde attığı video 2 günde 2,5 milyon izlenmiş. Dayı Ruhi abi zaten tanımıyorum ama Ruhi Çenet yani mükemmel bir kanal. İnanılmaz bir vizyon. İnanılmaz Bak, bir vizyon çok iyi. zaten. Oğlum adam en son videoda nereye gitmiş biliyor musun? Yani bilmiyorum tam neresi olduğunu ama ormanda yaşayan sadece 150 yıl önce insanlarla tanışmış bir kabileye. Yani hala yamyamlar yani adamlar. Sincap mincap vuruyorlar, onu yiyorlar falan. Onlarla gitmiş 3 gün geçirmiş. Garip Felaket. bir adam, evet. Türkiye'nin Mr. Beast abin olacakmış ya. Bizi de artık yarıştırır amına koyayım. Arabayı koruyun, spor salonunu koruyun. Düşünsene, dumbbell'ları koruyun, önlü bir şey koyun. Salondan en son çıkana Aynen, 10.000 dolar. yani whey protein. Aynen, protein tozu. Bas. Ben yapacağım mesela. Durum bu. 135G'ye Gokalov Peak Form. Evet, şaka bir yana. Güzel, pan bugün çok iyi değil ama görüntüm hoşuma gidiyor yani. Çok yağlı değil zaten. Ya bir zahmet yağlanmayayım amına koyayım, daha yeni çektim yakarttan da. Falan filan. Durumlar iyi. Şimdi lateral materyal atalım birazcık. Sonra triceps. Senin iki setin var. İki setin mi? Bir mi yani? Triceps'e geçmek için sabırsızlanıyorum. Normal mi? Kafaya koymuş. Kollarını büyütecek. Ne yapacağız triceps'te? Hiç fark etmez ya. Bu arada aktivasyonu bayağı yüksek bir hareket biliyor musun? Long head için. En iyi hareketlerden birisi. Table'dayken. Yok, normal dumbbell'la. Niye? Stretch'ken vurdu ki. Bilmiyorum, öyle bir şey okumuştum. Ama bir şey falan dalga. Doğru mu bilmiyorum. Yer çekimi. Ya yer çekimini sikeyim dayı. Newton. Newton olmasa haberiniz olmayacak ama. Peki yer çekimi bulunmasaydı şu an sence ne kaybımız olurdu? Ne olurdu? Ne kaybımız olurdu? Herkes cable hareket yapar. Freeride olmazdı. Ya ama ne alaka ki? Güzel Niye olur. ki? Abi, hayal mantık olarak. Normalde Şey olmazdı, başka bir ben şey. bulmasaydı hani hiç bulunmasaydı da sonuçta hayatta çok fazla şey değişir miydi? Fizik anlamda Teknoloji bu kadar gelişmezdi. Abi sonuçta etkiler mi? senin uçağın kalkışını yer çekiminin şeyine göre hesaplıyorlar. Motorları. Tabii ki doğru söylüyorsun. O tarz şeyler için önemli. Ya zaten fiziğin zaten başlangıcı yer çekiminin bulunması değil mi benim bildiğim kadarıyla? Öyle. Ha, teorik olarak zaten çoğu şey olmazdı ama hani günlük yaşamda belki çok da etkilemeyebilir ama dediğin gibi uçak muhabbetleri falan filan etkilerdi. Hocam sen mühendissin, bu konudaki yorumun Dayı nedir? ne anlatıyorsun amına koyayım? Biz bıkmışız dayıcım. Termodinamik, psikodinamik. Peki ya bulunmasaydı yer çekimi ne olurdu? Uçuyor muydun sen şimdi? Yer çekimi keşfedildi bu arada, bulunmadı. Zaten vardı ya. Doğru. Bitti abi. Isaac Newton. Thomas Edison. Albert Einstein. Hadi bakalım bildiğin her şeyi say ama şimdi. Başka? Abi olimpiyatlar mı? Nikola Tesla. Tesla önemlidir hocam. Bir tane şeyci vardı. Astronomi. Neil Armstrong. Neil Armstrong de siktir git. Ha şey, Astronomi. Stephen Hawking miydi? Astronomi diyorum amına koyayım. Astronot deyince uzay geldiler.
Astronomici. Kim ya o? Dünyanın yuvarlak olduğunu buluyor. Savunuyor bunu. Endüstri mahkemelerinde. Ya dur bir amına koyayım ya. Bir dur amına koyayım. Bir dur. Kim kardeşim kim? Ben bilmiyorum. Ben koptum oradan çok önceden. Ben Lebron'dayım ya. Uykum geldi be. Demek ki güzel değil. Yordu. Uyudun mu bugün idmandan önce? Uyudum ya bir saat. Ama daha uyurdum böyle. Vallahi yemin ediyorum alarmı erteledim. 10 dakika sonra o arada rüya gördüm ya. Rüyalandın yoksa? Yok ya rüyalandırdım. Hayır benim kanalda da linç yemesin. Koyma Allah'ını sever. Çok ciddiyim bak koyma sakın buraya. Sakın koyma moruk. Bunu nereden buldun sen Göktuğ? Göktuğ sen nereden buldun bunu? Bu tür arkadaşlara yer verme kanalda. Başka adam mı bulamadın? Bence direkt oraya ismini koyması gerekiyor. Birleştireceksin onu marka. Çok dolu bir tahmin ama. Tabii o yol. Hiç dolu bir şey yok. Çok şükür. Eğer planlıysa Aynen. yiyorum sonra Aynen. Ben de fix. Yediğim günün ertesi günü çok az yerim. Yeter ya ama. Hızlı hızlı girelim çık. Çok garip bir şey söyleyeyim mi? Geçen forum çalıştım. Evet. Bakalım kutumuzda ne var? Yalnız soğuk dolaba koyun dedim ama soğuk dolaba koymamışlar. Beni çok üzdü. Ananı sikeyim su gibi olmuş bu ya. erimiş. Ya dayıcım yapmayın ya. Yapmayın ya. İşte modun düştü abi. Dur bakayım bir tane. Oğlum bu çok kötü olmuş ya. Ya Meriç. Benim dondurmanın kıvamına benziyor. Meriç. Gel buraya lan. Bu videoda da head komut. Çok bir gelsin uçacağım şimdi. Neyse işin şaka kısmı yana. Her türlü tadı mükemmel. İçinde ne var? Protein Ocean, Blueberry Muffin, Rice Cream, Choconut, Whey Protein ve çilek var. Antrenman sonrası önümüz. Bundan sonra dayı Meriç'e dedim ki bunu buzdolabına koy dedim. Dışarı koymuş. Şunun haline bak kanka. Yenilmiş mi? Hı. Protein tozundan dolayı. Yok oğlum ya aman koyayım. Niye protein tozu yapıştırıyorsun? Yok kanka oğlum ilk defa yediğim bir şey değil aman koyayım. Ha protein tozu sıvılaştırıyor oğlum. Meriç abi Ama daha Kanka önce ilk de defa yediğim bir şey değil. Her gün yapıyorum ben bunu ya. Ama dolapta kaldığı için bozulmuyor. Tamam. Sıcakta kalınca protein Aynen. tozu yumuşatıyor. Ne- Tam ne- söylemeye çalışıyor. Durum bu. Bundan sonra 2 öğünümüz daha var. Totalde yaklaşık 4000 kaloriyle günü kapatacağız. Ya yeni ürünler geliyor. Şu an hatırlamıyorum ama büyük ihtimal siz bu videoyu izlediğiniz zaman yeni bir lansman indirimi gelecek. Sitede Alafon kodunu kullanarak bütün ürünlerde %10 indirim sahibi olabilirsiniz. Keza lansman ürünlerinde de gene kod geçerli. Alafon yazarak halihazırda indirimde olan ürünlerde bir %10 indirim daha sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Artomes'in 4. versiyonunun 2. bölümünden herkese elveda. Bir itiş gününü daha kapattık. Arka 2 itiş günü oldu. Bir sonraki. Hamile mi? O yüzden herkese sırnaşıyor arada. Evet bir tip bir şey var sanki karnımda. Ama bu çok küçük. Bu nasıl hamile? Bu çocuk daha ya. Bir şey söyleyecektim. Evet. bunu sahiplensene. Ben iyiyim abiciğim. Kendinize bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.